Rusya dünyanın en büyük ülkesidir. ABD'den 2 kat daha büyüktür ve hatta Plüton'un yüzölçümünden bile daha büyüktür. Arkhangelsk bölgesindeki eski bir Alman vilayeti de dahil olmak üzere 80'den fazla Rus vilayetinin bulunduğu bu geniş ülke yaklaşık 14 saat dilimine ve inanılmaz bir insan ve kültür yelpazesine ulaşmaktadır. Moskova Kremlini dünyanın en büyük ortaçağ müstahkem kompleksidir. Ayrıca Kremlin kompleksi içindeki en büyük kilise çanı ve askeri topa da sahiptir. Petersburg'daki metro dünyanın en derin metro sistemi. Ortalama derinliği 100 metreye ulaşıyor. Trans-Sibirya demiryolu 8 zaman dilimini aşan dünyanın en uzun demiryolu sistemidir. Bu demiryolunu 25 yıl boyunca büyük maliyetlerle, umutsuzca mücadele ederek ve zorluklara katlanarak inşa ettiler. Baykal dünyanın en büyük ve en derin gölü. Omyakon dünyanın en soğuk yeri. Murmansk, Kutup bölgesinin en büyük şehri. Volga en büyük nehir ve Elbrus Avrupa'nın en büyük dağı. Rusya'ya dair daha öğreneceğimiz çok şey var ama öncesinde minik bir ricam olacak. Abone ol butonuna tıklar ve videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşabiliriz. Nerede kalmıştık? Hadi Kızıl Meydan'la devam edelim. Kızıl Meydan'ın komünizmle hiçbir ilgisi yok. Bu doğru. Ünlü Moskova Meydanı aslında herhangi bir siyasi görüşten ziyade görünüşü nedeniyle adlandırılmış. Rus dili 1600'lerin sonlarına kadar Moskova'nın resmi edebi dili olan eski kilise Slavcasından büyük ölçüde etkilenmiş. Kızıl Meydan 19. yüzyılın sonlarında tamamlandığında eski Slavca'da güzel anlamına gelen, kırmızı anlamına gelen Krasny olarak adlandırıldı. Rusya öncelikle donmuş krallık ya da insansız krallık olarak da biliniyor. Permafrost Rusya topraklarının %65'ini kaplıyor. Sibirya Rusya'nın %77'sini kaplıyor. İklim çok soğuk ve orada kışlar son derece uzun. Sibirya çok büyük, az nüfuslu, az gelişmiş ve doğal olarak sert bir bölge. Sibirya'nın vahşi doğasında sadece birkaç kişinin yaşadığını anlamak önemli. Birkaç büyük şehir ve insanların hayatlarını nasıl hayatta kalacaklarına ya da burayı terk edip etmeyeceklerine karar vererek geçirdikleri çok sayıda küçük kasaba var. Aslında Rusların sadece %25'i Sibirya'da yaşıyor. Ülke 1918'e takvim değişikliğine gitti. Çoğu Avrupa ülkesi 16. yüzyılın sonlarında Julian takvimini terk etti. Ancak Rusya Şubat 1918'de bugünlerde birçok festival ve kutlamada kullandığı Gregorian takvimine geçebildi. Görünüşe göre Julian takvimini kullanmak Rus İmparatorluğu'nun Londra'daki 1908 Olimpiyat oyunları için 12 gün geç kalmasına neden oldu. Rusların meşhur bir deyimi vardır. Biz neredeyiz ve Amerika nerede şeklinde. Ancak Rusya ile Amerika arasındaki gerçek mesafe sadece 4 kilometre. Chicago'dan Moskova'ya uçmak, Rio de Janeiro'ya uçmaktan daha yakındır. Rus İmparatorluğu o kadar büyük ve güçlüydü ki Ruslar Amerika'nın batısını Büyük Britanya'dan önce fethetmişti. ABD 1867 yılında Alaska'yı bugünkü değeriyle 118 milyon dolara satın aldı. Dönüm başına yaklaşık 2 centlik pazarlık fiyatına rağmen Alaska'nın satın alınması kongrede ve basında Seward'un aptallığı olarak alay konusu oldu. Ancak daha sonra Amerikan tarihindeki en mantıklı toprak alımlarından biri olarak da kabul ediliyor. Rusya'da bir sürü ağaç var. Dünyadaki ağaçların 5'te biri de Rusya'da bulunuyor. Bu 643 milyar ağaç demek. Herhangi bir ülkenin sahip olduğu en fazla ağaç sayısı. Ülkenin yaklaşık %45'i ağaçlarla kaplıdır ve bunun büyük bir kısmı Rusya'nın boreal ormanları ya da taygalarında bulunuyor. Bu sık ormanlık bölgeler bir zamanlar tamamen buzulların altındaydı ve şimdi Sibirya kaplanı, yaban domuzları, kartallar ve baykuşlar da dahil olmak üzere bir sürü cesur türe ev sahipliği yapıyor. Petersburg'u sadece 300 yıl önce kurduğunda Büyük Petro yeni bir Amsterdam inşa etmek istiyordu. Bir su ve kanallar şehri olan St. Petersburg'da Avrupa modasına uygun olarak mallar bir dükkandan diğerine çok sayıda küçük tekneyle taşınıyordu. O zamanlar daha hızlı ve daha rahat bir seyahat ve ulaşım yöntemiydi bu. Petersburg şimdi tıpkı Venedik gibi köprülerin ve kanalların şehri. Şehri 43 adaya bağlayan 60'tan fazla farklı kanal, 500'den fazla köprü ve 20'den fazla da asma köprü bulunuyor. Petersburg muhteşem mimarisiyle de ünlü. Şehir merkezi tıpkı Paris ve Roma gibi UNESCO miras listesine dahil edilmiş. Şehir mükemmel manzaranın tadını çıkarmak için inşa edilmiş. Bu yüzden tereddüt etmeyin ve tekne turuna da çıkın derim. Petersburg, muhteşem kültürü, operası, tiyatroları ve 3 milyondan fazla sergiye sahip inanılmaz Hermitage Müzesi ile de ünlü. Ayrıca Hermitage Müzesi'nde yaklaşık 70 tane de kedi yaşıyor. Efsaneye göre kediler 1745 yılında
İmparatoriçe Elizabeth tarafından davet edilmişler. Kedilerin bakımı müze çalışanları tarafından yapılırken potansiyel kedi ebeveynlerinin bir Hermitage kedisi evlat edinmesi için bir web sitesi de mevcut. Ancak endişelenmeyin. Rusya'da evcil hayvan beslemek için eski bir sarayda yaşamanıza gerek yok. Rus halkı ülkeleriyle, askeri güçleriyle, eski tarihleriyle ve çok yönlü kültürleriyle gurur duyuyorlar. Ruslar sadece normal bir ekonomiye sahip bir ülke olmak istemiyorlar. Aksine insanlar basit yaşamayı, hatta zaman zaman parasız kalmayı ama gurur duyacakları muhteşem bir imparatorluğa sahip olmayı tercih ediyorlar. Bunun tabii ki temel nedeni de geçmişte Doğu Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, ki Alaska'nın da bir Rus bölgesi olduğu zamanları hatırlayabilirsiniz, en büyük ülkelerden biri olmasıydı. Şu anda da dünyanın en önemli güçlerinden biri konumunda. Geniş bir ülkeye ve onun sert doğasına aşina olan Ruslar, dünyanın en büyük kaşiflerinden bazıları da oldular. Güney'e yaptıkları 800 günlük sefer sırasında Antarktika'yı buldular. Ayrıca Orta Asya, Sibirya ve Kuzey Kutbu'na milyonlarca keşif gezisi yaptılar. Rus kaşifler neden bu kadar yaygın olarak bilinmiyor? Sadece Sibirya haritasına bakın ve yıllarca nerede toplandıklarını anlayacaksınız. Tüm Sibirya'yı geçerek Pasifik Okyanusu'na ulaştılar ve hiç durmadılar. Daha sonraki seferlerde Ruslar Kuzey Amerika'ya yelken açtılar ve Alaska'yı da fethettiler. Bu konuda size ilginç bilgiler de vereyim. Örneğin Everest'e çıkan ve dünyanın en derin mağaralarına giren kişi de bir Rus, Denis Provalov. Ülke kültürüyle de oldukça ünlü. Sanat, bale, opera, edebiyat, mimari, Rus kültür mirası olağanüstüdür. Petersburg, Rusya'da modern bir kültür başkenti rolünü oynamaktadır. Petersburg'da 2000'den fazla kütüphane, 200 müze ve 100 tane de tiyatro bulunuyor. Moskova'da aynı şekilde kültürüyle ünlü bir şehir. Tretyakovskaya Galerisi, Pushkinski Müzesi, sanat ve heykel severler için mükemmel. Kremlin'in Sila Odası'nda bir Rus krallığının başyapıtlarını bulabilirsiniz. Altın Halka'daki manastırları, kiliseleri ve Kremlinleri keşfetmeyi de unutmayın derim. Bir ilginç bilgi de şöyle: Rusya Avrupa'daki tek Budist bölgeye de ev sahipliği yapıyor. Rusya'nın güneybatısındaki Kalmukya Cumhuriyeti, Asya'dan bölgeye göç eden eski bir göçebe grup olan Kalmuk halkına ev sahipliği yapıyor. Stalin onların Sibirya'ya sürülmesini emretmiş, ancak ölümünden sonra geri dönmelerine izin verilmiş. Cumhuriyet 1990'lardan bu yana görkemli tapınaklara, dini mabetlere ve Budist törenlerine ev sahipliği yapıyor. Rusya'da kölelik yoktu, asla olmadı. Ama Rusya'da 1861'e kadar serflik vardı. Bu köleliğe benzer birçok köylünün özel bir statüsüydü. Resmi yasalar köylüleri aşırı saldırgan sahiplerden koruyordu. Köylüler sadece paralarının ya da ürünlerinin bir kısmını toprak sahibine vererek kendileri için çalışıyordu. Ancak yine de bir köylüyü satın almak ya da iskambil kağıtlarında kaybetmek mümkündü. Yani aslında durum çok da masumane değil. Serflik sadece Rusya İmparatorluğu'nun orta ve güney bölgelerinde vardı. Kuzeyde Urallarda ya da Sibirya'da asla kurulmadı. 1861 yılında ise serflik nihayet kaldırıldı. O dönemde Rusya'da toprak sahiplerine ait yaklaşık 23 milyon köylü ve hükümete ait yaklaşık 29 milyon özgür köylü vardı. Bir ilginç bilgi de şöyle: Büyük Petro sakal vergisi koymuştu. Rusya'da 18. yüzyılın başlarında sakal bırakmak istiyorsanız para ödemek zorundaydınız. Gereken ücreti ödemediğiniz takdirde sakal bırakmanız yasaktı. Büyük Petro bu fikri Avrupa'ya yaptığı seyahatlerden almıştı. Oradaki modayı o kadar beğenmişti ki Rusya'nın estetiğini Avrupalılaştırmaya karar verdi. En büyük yanılgılardan biri ise şu: Ruslar aslında bilindiği kadar çok fazla içki içmezler. Aslında durum biraz karışık. Bazı Ruslar özellikle ekonomisi kötü, iklimi soğuk, altyapısı olmayan ve zor işlerin yapıldığı depresif bölgelerde yaşıyorlarsa çok içki içiyorlar, evet. Alkolün aksine Ruslar aslına bakarsanız büyük çay tiryakileri. Rusya'daki insanlar çok fazla çay içiyorlar. Her gün 5-10 bardak çay içebilirler. Genellikle siyah çayı şekerli olarak içiyorlar. Ancak artık birçok insan yeşil çayı veya şekersiz siyah çayı da tercih ediyor. Tıpkı bizde olduğu gibi bu durum onlarda da bir gelenek gibi ve kışın ısınmak için sıcak bir şeyler istediğinizde çay gerçekten harika bir tercih. Ruslar dışarıdan bakıldığında huysuz görünebilirler ama oldukça misafirperverlerdir. Garip mi geliyor? İnsanlar gülümsemeye ve gülmeye alışık değiller. Yüz kaslarınız gevşediğinde yüzünüz huysuz görünür ve bu da normaldir. Bu yüzden huysuz Ruslar gördüğünüzde onların sadece rahatlamış olduklarını hatırlayın. İnsanlar çok misafirperver ve bu yüzden size her zaman yardım etmeye hazırlar. Dünyanın neresinden olduğunu çok da fark etmiyor. Özellikle Amerikan televizyonlarında öğrendiğimiz normal Rus imajının gerçekte ne kadar farklı olduğunu görmek için ülkeye seyahat etmekten çekinmeyin derim. En soğuk kalıcı yerleşim yeri de Rusya'da. Saka Cumhuriyeti'ndeki Omyakon'da ortalama kış sıcaklığı -50 derece. Sadece soğuk değil, aynı zamanda çok uzak.
Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın şehirden daha yakın olan Sakha'nın başkenti Yakutsk'a arabayla gitmeniz 2 gün sürüyor. En düşük sıcaklık 1924 yılında -71,2 olarak kaydedilmiş. Uzaydaki ilk insan Yuri Gagarin'di ve Rusya'da çok meşhurdu. İlk uçuş Amerika'nın önüne geçmek için aceleyle yapıldı. Son derece tehlikeliydi çünkü bazı acil durum sistemleri hiç çalışmıyordu. Gagarin'de başarılı uçuş, görevin başarısız olması veya başka bir ülkenin topraklarına iniş durumları gibi 3 farklı duruma göre hazırlandı. Görev gizliydi. Bu yüzden insanlar bunu ancak ertesi günü öğrendiler. Ülkede Leninler her yerde. Lenin anıtları hala her küçük kasaba veya büyük şehirdeki her merkezi meydanı süslüyor. Lenin Caddesi tipik bir Rus kasabasının ana caddesi konumunda. Ülkede 7000'den fazla da Lenin anıtı bulunuyor. Bunların 100 tanesi sadece Moskova'da. Ülke özelinde 2. Dünya Savaşı bir trajediye dönüştü. Savaş her zaman bir trajedi olarak kabul edilir ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bu savaşta özel bir rolü vardı. Hitler'in yenilmesinin ana nedeni de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Fakat 20 milyon Rus'un ölümü pahasına. Savaşın ilk günleri ülke için felaketti. Ülke yaklaşık 2 milyon askerini ve çok sayıda tank ve uçağını kaybetti. 1941'de savaşan askerlerin %10'undan azı savaşın sonuna kadar hayatta kalabildiler. Tüm olumsuz faktörlere rağmen Ruslar, Alman ordusuna gerçekten zarar veren ilk ülke oldular. Hitler'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni birkaç aylığına fethetme planı 5 uzun ve yıpratıcı sonuçsuz savaş yılına dönüştü. Rusya aynı zamanda dünyanın en aktif yanardağına da sahip. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Klyuchevskaya Sopka son 7000 yıl boyunca düzenli olarak patlıyor. Kamçatka Yarımadası'nda bulunuyor ve Avrupa'daki en yüksek aktif volkan olarak da biliniyor. Özellikle oyun dünyasına hakim olanların da yakından tanıdığı Kalashnikov tüfek de bir Rus yapımı. 1947'den itibaren 100 milyondan fazla üretilmiş. Rusya'da kırsal yaşamsa modern şehir yaşamı imajından çok uzak. 20 milyon Rus'un hala normal tuvaleti yok. Zeminde delikler olan ve genellikle duvarları eğik olan bazı garip ahşap kabinler kullanıyorlar. Bazı insanlar bunları tamir edemeyecek kadar yaşlı, diğerleri ise 70 yıllık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden sonra hükümete güvenmeye alışmışlar. Rusya değerli metalleri çıkarmak ya da balık avlamak için birçok yeni kasabada inşa etmiş. Bunlardan bazıları diğer dünyadan uzakta askeri yerleşimlerken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktükten sonra birçoğu terk edilmiş ya da insanlar burayı terk ettiği için yavaş yavaş ölü şehirler haline gelmişler. Bu tür depresif kasabalar çok sayıda. Zayıf bir altyapıya sahipler ve birçok insan daha iyi yaşamak için savaşıyor ya da zamanlarını sadece içerek geçiriyor. Rusya'nın %15'i Moskova'da yaşıyor. Moskova ve 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip diğer 15 şehir çevre köylerden ve küçük kasabalardan giderek daha fazla insanı kendine çekiyor. Sadece Rusların babuşkaları vardır. Babuşka sadece bir büyük anne. Aslında her yaşlı kadın da bir babuşkadır. Ancak SSCB sonrası babuşkalar o kadar özeldir ki kültürel bir fenomen haline gelmişler. Onları tarif etmek oldukça zor. Nazik ya da öfkeli, iyi ya da kötü giyimli, doğal griden parlak kızıla kadar her renk saça sahip olabilirler. Sevgili dostlarım, Rusya'ya dair birçok detaydan böylelikle bahsetmiş olduk. İlerleyen haftalarda yepyeni ülkelerde tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni ülkelerde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.